İtalya'da yıllar sonra savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma geçtiğimiz günlerde dünya gündemini epey meşgul etti, etmeye de devam ediyor. 1990'lı yılların başında Bosna'da yaşanan kanlı savaş sırasında başkent Saraybosna'yı kuşatan Sırplara para ödeyerek keskin nişancı tüfeğiyle eğlencesine sivil öldüren zengin yabancılar varmış. Aslında ne olay yeniydi ne de ilk kez gündeme geliyordu. Boşnak bir savaş muhabiri olan Şefko Hodžić daha 1995 yılının Nisan ayında bu konuyu gündeme getirmişti. 2022 yılında yapılan Saraybosna Safari isimli belgesel filmde bu konuyu enine boyuna ele alıyordu. Peki ama hafta sonu keskin nişancıları olarak adlandırılan bu katil turistler kimdi? Modern tarihin en uzun başkent kuşatmalarından biri kabul edilen Saraybosna kuşatmasında başka neler yaşandı? İtalyan savcının yaktığı kıvılcım başka ülkelere de sıçrayacak mı? Tüm bunları 10-10 serimizin yeni bölümünde enine boyuna anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İtalya'daki La Repubblica gazetesinde yayınlanan bir haberde Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11.000'den fazla sivilin hayatını kaybettiği Saraybosna kuşatmasına katılan ve hafta sonu keskin nişancıları olarak tanımlanan kişilere karşı soruşturma başlattığı ifade edildi. Haberde tamamen eğlenmek amacıyla bu hafta sonu turlarına katıldıkları iddia edilen İtalyanların bugünün değeriyle 80.000 ila 100.000 avroya karşılık gelen yüksek meblağlar ödedikleri kaydedildi. Bu turlara katılan İtalyan zenginler Cuma akşamları Trieste'den hareket ediyor ve hafta sonunu Saraybosna etrafındaki Sırp mevzilerinde geçiriyor, şehirde insan avlıyordu. Haberde bu kişilerin asker olmadıklarına dikkat çekilirken bunların radikal aşırı sağcı savaş turistleri oldukları ifade edildi. Soruşturma, Saraybosna'daki katliamlara katılanların tespit edilmesi amacıyla savcı Alessandro Gobis tarafından canavarca hisle ve kötü niyetle ağırlaştırılmış kasten adam öldürme suçlamasıyla açıldı. Soruşturma şu anda kimliği belirsiz kişilere karşı yürütülüyor. İtalyan gazeteci ve yazar Ezio Gavazzini'nin söz konusu soruşturmayı başlatan şikayetinde bu turlara katılan en az 5 İtalyan olduğu kaydediliyor. Gavazzini'nin şikayetinde bu turlara katılanlar arasında Milano, Torino ve Trieste'den İtalyanların olduğu ve bunlardan birinin estetik kliniği sahibi olduğu bilgisi de yer alıyor. İtalya'daki savcılığın bu hamlesi birçok ülkede benzer soruşturmaların başlatılmasını da tetikleyecek gibi görünüyor. Zira konu çoktan ABD kamuoyunda da tartışılmaya başlandı. İtalyan gazeteci Ezio Gavazzini hafta sonu keskin nişancıları konusuna dair araştırmalarını tamamladıktan sonra geçen Şubat ayında Milano Cumhuriyet Başsavcılığına 17 sayfalık bir suç duyurusunda bulundu. Olayın dünya gündemine düşmesinden sonra Anadolu Ajansı'na bir röportaj veren Gavazzini, savcılığın isteseydi söz konusu dosyayı kapatabileceğini ancak bunu yapmadığını vurguladı. Ekim ayında savcılığa çağrılan ve soruşturmanın resmen başlatıldığı bilgisi kendisiyle paylaşılan Gavazzini, soruşturmanın İtalyan jandarmasının terör ve organize suç birimine devredildiğini söyledi. Gavazzini'ye göre sadece İtalya'dan değil Almanya, Fransa ya da İngiltere gibi birçok farklı Batı ülkesinden zenginler de büyük meblağlar ödeyerek bu turlara katıldı. Savaş turizmi olarak da tanımlanan bu konuyu ilk kez 1995 yılında İtalyan basında çıkan bazı haberler aracılığıyla öğrendiğini anlatan Gavazzini, 2022 yılında çıkan Saraybosna Safari belgeselini görür görmez bu konu üzerine araştırmaya başladığını söyledi. İtalyan gazetecinin anlattıklarına göre yüksek meblağlar karşılığında Saraybosna'daki sivillere ateş eden bu batılı zenginler çocuk, kadın ya da erkek ayırt etmeden istedikleri herkesi hedefe koyabiliyor ve öldürebiliyordu. 2022 yılında Miran Zupanić tarafından çekilen Saraybosna Safari isimli belgesel insan hava olarak da bilinen ve aslında çok az kişinin bildiği bir fenomene dair ürpertici bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. El Cezire Belgesel Film Festivali'nde ilk kez o yıl gösterilen bu film, zengin yabancıların Sırp mevzilerinden Saraybosna'ya keskin nişancı tüfeğiyle ateş etmelerine izin verilen bu akıl almaz safariyi konu ediniyor. Bu şok edici hikaye 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasına dair hala bilinmeyen karanlık detayların olduğunu ortaya koydu. Filmin yönetmeni Zupanić, insan avına dair bilgilere 2019'da bir yapımcı aracılığıyla ulaştı ve 1993-94 yıllarında Bosna'da çekilen görüntüleri filmde arşiv olarak kullandı. Bu ölüm oyununa kaç kişinin katıldığı bilinmiyor ama söz konusu suçun bir organizasyon zinciri halinde işlendiği, içinde aracıların, lojistik ekibinin ve askeri unsurların olduğu kesin. Belgeseldeki bazı tanıklar bu organizasyon şeması içinde Bosna'daki Sırp ordusu mensuplarının ve eski Yugoslav
ordusunun yetkililerinin yer aldığını anlatıyor. Safari'ye katılanların ise ABD, Kanada, Rusya ve İtalya vatandaşları olduğu iddia ediliyor. Katil turistler genellikle Belgrad üzerinden helikopter ya da karayolu ile Saraybosna'daki Sırp mevzilerine getiriliyordu. Çocuk öldürmenin ise daha pahalı olduğu anlatılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Hafta sonu keskin nişancılarına dair bir iddia var ki buna şaşırmayacaksınız. Zira tüm bu olup bitenden uluslararası istihbarat servislerinin de haberdar olduğu ancak hiçbir müdahalede bulunulmadığı da belirtiliyor. Bosna Hersek'in ve hatta eski Yugoslavya'nın en köklü gazetelerinden biri olan Oslobodjeni'nin 1 Mayıs 1995 tarihli manşetinde Saraybosna'da keskin nişancı safarisi ifadeleri yer alıyordu. Yani az önce de dediğim gibi bu mesele yeni değil. Haberin detayında Saraybosna'daki savaş turizmine dikkat çekilirken Sırp bir subayın İtalyan bir gazeteciye Holiday Inn isimli otelin yakınından geçen yaşlı bir kadın üzerine ateş etmeyi teklif ettiği ifade ediliyor. Ayrıca savaş turizmi için şehre gelenlerin çocukların üzerine de acımasızca ateş ettikleri detayına yer veriliyor. Zagreb merkezli Vjesnik gazetesinin Roma muhabiri Inoslav Beşker, Avrupa'nın farklı havalimanlarından özel hafta sonu Bosna turları düzenlendiğine dikkat çekiyor. Savaşın hala yoğun bir şekilde devam ettiği günlerde Bosna turu başka neden düzenlenir? Uçakların nereden kalktığı ve nereye indiği bilinmiyor. Zenginlerin buraya sadece barut kokusu duymak ya da tehlike altında bir gün geçirmek için değil, keskin nişancı tüfekleriyle insan safarisine katılmak için geldikleri de açıkça daha o tarihte ifade ediliyor. Aynı dönemde Torino merkezli Stampa gazetesinin sahadaki muhabiri de Sırpların yoğun yaşadığı Pale kasabasında 1-2 yıl kadar önce Sırp askeri üniformalı bir kişinin küçük bir penceresi olan barakanın içinden keskin nişancı tüfeğiyle Saraybosna'daki sivillere ateş edebileceğini kendisine teklif ettiğini yazmıştı. Aynı gazeteci bazılarının para ödeyerek kendi zevkleri için sivillere ateş ettiğini de ifade ediyor. Hafta sonu keskin nişancıları az önce de bahsettiğim gibi sadece eğlencesine insan öldürmek için büyük meblağlar ödeyen batılı zenginler. Henüz isimleri kamuoyu ile paylaşılmadı ve büyük ihtimalle soruşturma sürdükçe paylaşılmayacak. Suç duyurusunda bulunan İtalyan gazeteci Ezio Gavazzini'nin ifadelerine bakacak olursak eğlencesine para ödeyerek sivilleri hedef alanların bazılarının kim olduğu da biliniyor. Zira söz konusu zengin katillerden birinin bir estetik merkezi olduğunu söylüyor kendisi. Soruşturma sonuçlanınca isimler açıklanır mı ya da açıklanırsa ceza alırlar mı bekleyip göreceğiz. Ama hiç şüphesiz adı daha önce basına yansıyan bir isim var aralarında. Ünlü Rus yazar Eduard Limanov bunlardan biri. 2007 yılında YouTube'da yayınlanan bir videoda Limanov'un soykırım suçlusu Bosna kasabı Radovan Karadzic ile beraber Saraybosna'nın etrafındaki tepelerin birinde sohbet ettiği, akabinde ise mitralyöz ile şehre ateş ettiği görülüyor. Söz konusu görüntü 1992 yılında kaydedilmiş. Yine 2007 yılında Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak ifade veren John Jordan isimli bir Amerikan askeri aynen şu ifadeleri kullanıyor. Birçok kez giyim kuşamları, ellerindeki silahları ve hareketleri yerel insanlarınkine benzemeyen insanların varlığına tanık oldum. Yanlarında onlara rehberlik eden yerelden insanlar vardı. Onları bilinen keskin nişancı mevzilerine yerleştirdiklerini gördüm. Gelelim Saraybosna kuşatmasına. Tam 1425 gün süren ve modern tarihin en uzun başkent kuşatması olarak kabul edilen Saraybosna kuşatması 5 Nisan 1992 günü başladı. Tesadüf o ki 6 Nisan ise 2. Dünya Savaşı'nda şehrin Nazilerden kurtulduğu gündü. Neredeyse aynı gün ama yıllar sonra aynı zihniyete sahip insanlar bir kez daha şehirde terör estirmeye başlamıştı. Eski Yugoslavya çoktan dağılmaya başlamış. Alija Izetbegović liderliğindeki Bosna Hersek halkı da 29 Şubat 1 Mart 1992'de yapılan referandum ile bağımsızlığını ilan etmişti. Sırplar Bosna Hersek'in bağımsız olmasına karşıydı ve Bosna Hersek'in Büyük Sırbistan'ın bir parçası olarak kalmasını istiyorlardı. Yugoslav ordusunun da lojistik desteğine sahip Sırp güçleri 4 Nisan'ı 5 Nisan'a bağlayan gece Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nı ele geçirdi. Hemen akabinde Bosna Hersek'teki sözde Sırp Cumhuriyeti ordusu sistematik bir şekilde şehri tamamen kuşattı. Kuşatma tam 44 ay sürdü. Şehre günde ortalama 329 top mermisi atıldı. 22 Temmuz 1993 günü ise tek bir günde 3777 top mermisi şehre düştü. En büyük zararı sivil halk, hastaneler, tarihi ve dini yapılar gördü. Şehrin etrafındaki tepelere 120 havan topu, 250 tank konuşlandırıldı. Şehirde kalan insanlar aç bırakılmak ve bu şekilde öldürülmek isteniyordu. Pazar yerleri, su ve ekmek kuyrukları bombalandı. Kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11.541 insan öldürüldü. 50.000'den fazla insan yaralandı.
Neredeyse 4 yıl boyunca 29 Şubat 1996'ya kadar kuşatma altında kalan sivil halk büyük bir hayatta kalma mücadelesi verdi. Birleşmiş Milletler 4 yıl boyunca şehre insani yardımları ulaştırmaya çalıştı. Havalimanının BM kontrolüne geçmesinden sonra 10.000'den fazla uçağın inip kalktığı, ağır yaralıların ülke dışına nakledildiği ifade ediliyor. Ancak bu yeterli değildi. BM'nin ulaştırdığı yardımlar ihtiyaç duyulanın sadece %20'sini karşılayabiliyor. Her gün yemek aramak, çocuklarının karnını doyuracak bir şeyler bulmak için sokağa çıkan siviller bombaların ya da keskin nişancıların hedefi oluyordu. Şehrin dört bir yanına "Dikkat keskin nişancı" yazılı uyarılar asılıydı. İnsanlar evlerinin bodrumlarında yaşıyordu. Elektrik yoktu, su yoktu, yemek bulmak zordu. Ekmek kuyrukları hedef alınıyordu. Oyun alanlarında oynayan çocukların üzerine bombalar atılıyordu. İnsanlar ısınabilmek için şehirdeki ağaçları kesiyor, kütüphanelerindeki kitapları yakıyordu. Bugün şehri ziyaret edenlerin görmeden dönmediği Umut Tüneli de bu zorlu günlerde kazıldı. Havalimanı pistinin altından geçen bu tünel Saraybosnalıların dışarıdaki dünyaya açılan tek kapısı oldu. 4 ayda kürekle kazılan bu tünel silah ambargosu nedeniyle Boşnak askerlerin silah tedarik etmesinde en önemli rolü oynadı. Silah, gıda, ilaç, mazot gibi hayati öneme sahip birçok şeyin geçirildiği tünel olmasaydı muhtemelen bugün Saraybosna'da olmayacaktı. Saraybosna'yı ziyaret edenler iyi bilir ama etmemiş olanlar için anlatalım. Şehrin özellikle yeni şehir olarak ifade edilen kısmında hala binaların üzerinde kurşun ve şarapnel izleri görmek mümkün. Kimileri bunu maddi imkanları olmadığı için, kimileri ise unutulmasın diye onarmıyor. Sonra savaşın ve kuşatma günlerinin belki de en acı hatırlatıcılarından olan Saraybosna gülleri. Eski çarşıda yürürken zeminde kırmızı boya ile boyanmış yerler görebilirsiniz. Bunlar kuşatma sırasında top mermilerinin düştüğü ve masum sivillerin can verdiği noktalar. Sonra şehitlikler. Dile kolay 11.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği bir şehir Saraybosna. O günün zorlu şartlarını bir düşünün. İnsanlar cenazelerini keskin nişancılara hedef olmamak adına geceleri saklanarak defnediyordu. O yüzden şehrin ara sokaklarında bile mezarlıklar var bugün. Burada bir hususa dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Videonun en başından beri Saraybosna'nın ve halkın 44 ay boyunca çektiği zorluklara, maruz kaldığı teröre dikkat çektik. Ama tüm bu ağır koşullara rağmen bu şehrin savunulduğunu, düşmediğini de vurgulamak gerek. Nice kahraman komutanlar, askerler var bu zaferin ardında. 3777 top mermisinin şehre düştüğü 22 Temmuz 1993 günü Sırplar Saraybosna'nın öldürülmesi emrini vermişti. Ama bugün Müslüman Boşnakların, Katolik Hırvatların, Ortodoks Sırpların, hatta Yahudilerin bir arada yaşadığı bir Saraybosna hala ayakta. 44 ay süren Saraybosna kuşatması hem ülke mahkemelerinde hem de Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde iddianamelerin başlıca konularından biri oldu. Bosna kasapları olarak da adlandırılan dönemin Bosnalı Sırp lideri Radovan Karadziç ile Sırp komutan Ratko Mladić dahil olmak üzere birçok isim Saraybosna kuşatması boyunca işlenen insanlık ve savaş suçlarından hüküm giydi. Srebrenica'daki soykırımın da aralarında bulunduğu çok sayıda savaş suçundan müebbet hapse mahkum edilen Karadziç, kuşatma boyunca Saraybosna'daki sivil halkın terörize edilmesinden sorumlu tutulmuştu. Müebbet hapse mahkum edilen Mladić de Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirilmesi suçundan hüküm giymişti. Saraybosna kuşatması nedeniyle Sırpların Saraybosna Romanya tabur komutanı olan Stanislav Galić de müebbet hapse mahkum edilen isimlerden. Yine aynı taburda görevli Dragomir Milošević ise Lahey'deki mahkeme tarafından 29 yıl hapse mahkum edilmişti. Saraybosna kuşatmasına ve sivillere yönelik terör saldırılarına yardım etmek suçundan Yugoslav ordusunun eski komutanlarından Momčilo Perišić de 27 yıl hapis cezası aldı. Dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević de Saraybosna kuşatması sırasındaki suçlar nedeniyle yargılandığı sırada cezaevinde hayatını kaybetti. Bosna içindeki Sırp Cumhuriyeti'nin eski başkanı Biljana Plavšić de suçunu kabul ederek 11 yıl hapse mahkum edildi. Sırp Cumhuriyeti'nin eski meclis başkanı Momčilo Krajišnik ise yine kuşatma sırasındaki savaş suçları nedeniyle 20 yıl hapse mahkum edildi. İtalya'da açılan soruşturmanın farklı ülkelerde sıçrayabileceğini ifade etmiştik. İtalya'daki gelişmelerden hemen sonra ABD'de de Bosna'daki savaşta sivil ölümlerine karışan Amerikalılar olup olmadığının araştırılacağı açıklandı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Saraybosna kuşatması sırasında çocuklar dahil
sivilleri öldürmek için para ödeyenler arasında ABD vatandaşlarının olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Luna X hesabından Bosna Savaşı'nda bazı turistlerin çocuklar dahil sivilleri vurmak için para ödediği haberlerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Cinayet turizmi iddiasına ilişkin soruşturma başlattığını açıklayan Luna, konuya ilişkin Bosna Hersek Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği ile iletişim halinde olduğunu bildirdi. Luna, sivilleri ve daha kötüsü çocukları vurmak için para ödemenin ABD'nin müsamaha etmeyeceği bir kötülük seviyesi olduğunu belirterek hem İtalya hem de Bosna Hersek hükümetlerinin olaya karışmış olabilecek Amerikalılar hakkında her türlü bilgiyi paylaşacağını vurguladı. Bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Balkanlara dair yeni içeriklerde görüşmek üzere. İtalya'da yıllar sonra savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma geçtiğimiz günlerde dünya gündemini epey meşgul etti, etmeye de devam ediyor.